Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer hemen sağ taraftaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet, sizlere bir önceki videomda bu modelin yapımını anlattım. Ortayı yaptık, motifleri birleştirdik. Şimdi bunu dilediğiniz şekilde büyütebilirsiniz. Kare bir model oluyor. Uzun dikdörtgen şeklinde yapabilirsiniz. Sehpa örtüleri yapabilirsiniz ya da yazlık bluz tarzında bir şeyler yapabilirsiniz. Bu şekilde birleştirerek. Şimdi kenarını göstereceğim sizlere. Kenara şöyle basit bir şey yaptım. Umarım beğenirsiniz sizler de. Kolay bir örnek olacak kenarı da. Şöyle aynı zamanda motifin yapımını videonun altında açıklamalar bölümü var arkadaşlar. Birinci motifin ve birleştirmenin yapımını orada bulabilirsiniz. Linkini orada paylaşacağım. Ayrıntılı resimlere bakmak isterseniz de yine bir link bırakıyorum. Oradan resimleri görebilirsiniz. Şimdi tığımızı hemen şuradaki iki boşluktan geçireceğiz. Şurası birleşme noktası. Buradan değil, hemen yanlarındaki şu iki boşluktan. Şuradan tığımı geçiriyorum. Buradan ipimi alıyorum. Bir zincir, şu ip ile beraber birleştirme noktasındaki ip ile beraber alıyorum. İkinci zincirimi tekrar 3 oldu. Tekrar 4. Bu ipi buradan rahatlıkla kesebiliriz artık. Şimdi tığımızı şöyle ortaya getirelim. Tabii birleştirme noktası tam ortada olsun. Tığımızı 2 defa dolayıp diğer motifin boşluğuna giriyoruz. 1 2 3 4 de çekerek şöyle bir birleştirme yapıyoruz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Yine 2 doladık. Tığımızı her defasında 2 defa doluyoruz. Boşluğa giriyoruz. Aynı boşluğa bu sefer bir tane dörtlü trabzan yapıyoruz. Tığımızı tekrar 2 dolayıp diğer boşluğa geçiyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa tekrar batıyoruz. Bir tane daha trabzan yapıyoruz. Bu bir ters ve bir düz V şeklinde adlandırdığım bir desen. Tekrar ikisini doladık. Şimdi diğer boşluğa geçiyorum. Bir trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. 2 defa doladım. Aynı boşluğa tekrar. Yani her boşluğa 2 defa 2 tane trabzan yapmış oluyoruz. 2 trabzanı yaptım. Arada 6 zincir çekerek. Şimdi diğer boşluğa geçerken zincir çekmiyoruz. Tekrar 2 defa dolayıp direkt geçiyoruz. Bir trabzan yapıyoruz önce. Sonra 1 2 3 4 5 6 zincir. 2 doladım, tekrar batıyorum. Bir trabzan daha doladım, diğer boşluğa bir trabzan, 1 2 3 4 5 6 zincir, tekrar bir trabzan. Bu şekilde komple etrafını dolanacağız. Şu köşeyi geçişi tekrar göstereceğim. 2 doladım, diğerine geçtim. Bir trabzan. Şu ipimizi kesmemişiz oradan. 1 2 3 4 5 6. Tabii ben bunu şimdi 4 motifte gösteriyorum arkadaşlar sizlere. Siz ne örmek istiyorsanız ona göre yapıyorsunuz. En son bu kenarı yapabilirsiniz. Diğer boşluğa geçtim ya da bildiğiniz başka kenar örnekleri olabilir tabii ki. 1 2 3 4 5 6 zincir. Tekrar aynı yere batıyoruz. Bir trabzan. Farklı desenlerde yapılabilir. Bu bana hem kolay basit geldi hem de güzel geldi. Bir sıra böyle dolanıp üzerine de yalancı sık iğne gitmeyi düşünüyorum. Evet. Tekrar doladım.
1 2 3 4 de çektim. 1 2 3 4 5 6 zincir, 2 doladık, 3 4. Şimdi bakın şu motiflerin birleşme noktasına geldiğimizde şuradaki boşluk ve diğer motifin buradaki boşluğuna gireceğiz. 2 doladık, buraya giriyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Şurada da öyle başlamış olmamız lazım. Evet. 6 zincir çektim. 2 doladım. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. Şimdi tığımı doladım. Diğer motife geçiyorum. Tekrar 6 zincir. Bu 6 zinciri 5 de yapabilirsiniz. Elinize göre ayarlayabilirsiniz. 5 olur, 7 olur. Yani daha fazlası ve daha azını yapabilirsiniz. Çok fazla marullanmaması lazım. Gerdirmemesi lazım. Zincir sayısının çok bir önemi yok. Sadece düzgün duracak şekilde zincir çekmeniz yeterli. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir tekrar. Her boşluğa bu işlemi yapıyoruz. Geçiyoruz, bir trabzan yapıyoruz. 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa tekrar batıyoruz. Diğer boşluğa geçerken direkt tığımızı dolayıp bu şekilde geçiyoruz. Evet, şöyle bir bakalım. Bu şekilde komple etrafını dolanacağız şimdi. Ben şimdi etrafını komple dolanıyorum. Başlangıç noktasına kadar geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, komple dolandım ben, şimdi geldim başlangıç noktasına kadar. Şimdi başlarken şuradaki boşluktan başladık. 4 tane zincir çekerek başladık. Buradaki boşluğa geçtik ve buraya bir V yaptık. Şimdi şurada da bir V olması gerekiyor. O yüzden bir trabzanımız var, diğeri yok, bakın burada. Şimdi en son şuradaki V'yi yaptıktan sonra şurayı tamamlayalım. Yine tığımızın başına dolamadan 2 doluyoruz. Pardon, dolamadan nedir? Tığımızı 2 dolayarak buradaki boşluğa geliyoruz. Buradan ipimizi takmıştık. Bir tane buraya trabzan yapıyoruz. Şimdi V'nin biri bu, biri bu olmuş oluyor. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Tam şu noktaya batarak diğer V'nin bitişi, buradaki trabzanın tepesi, buraya batıyoruz ve birleştiriyoruz. Evet. Şimdi buradan arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Boşluğa girerek trabzan yapıyorum. Sadece, pardon, trabzan diyorum. Yalancı sık iğne diyebiliriz ya da tekli trabzan diyebiliriz. Tığın başını dolayarak batıp çıkıp 3 ilmeği birlikte çekiyorum. 3 4 5 6. Evet, 6 yapalım. Yine bu sık iğnelerin sayısı da tamamen elinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir, diğerine geçtim. 2 3 4 5 6. Ya 1 2 3 4 5 oldu. Pardon arkadaşlar, 6 dedim ama 5 yapmışım. Şimdi 6. Şimdi tekrar doladım. Bu birleşme noktalarında herhangi bir şey yapmıyorum. Sadece boşluğa batıyorum. 1 2 3 4 5
6. Şöyle yaparken kontrol edin. Herhangi bir esneme ya da gerdirme olmasın. 1 2, şimdi 6 zincir çektim diye 6 tane böyle sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6. 6'da da güzel duruyor. Evet, komple bir sırada böyle giderek bitiriyorum arkadaşlar. Hem daha tok tutuyor kenara. 1 2 3 4 oldu. 5 6. Hem de ortadaki örneği, genelde böyle modellerin kenarına sık iğne yaparsak ortada yaptığımız örneği çok daha güzel ve net gösteriyor model. Konuşurken ben kaç yaptım unutuyorum bu arada. 5 6. Bu isteğe göre 2 sırada yapılabilir, tek sırada yapılabilir. 2 3 4 5 6. Tekrar 1 2 3 4 5 6. Bakalım şöyle, evet 6 6 6 güzel gidiyor. Yani 7'yi bile kaldırabilir ama 6 gayet muntazam durdu diye düşünüyorum. Bu şekilde komple dolalım. Şu geçişi de göstereyim. Şimdi oraya kadar örelim. Geçişte de aynı şekilde. Sadece boşluğa batıyoruz. Yalnız tığı dolayarak yapıyoruz burada. 1 2 3 4 5 6. Diğer boşluğa geçtim. 1 2 3 4 5 6. 1. Bakın. Burayı tamamladım. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde komple etrafını dolanacağım ben. Bitmişine sonra beraber bakarız. Şimdi dolanıp geliyorum. Evet arkadaşlar, başlangıç noktasına kadar sık iğnelerle geldim. Şimdi birleştirelim burayı. İlk yaptığımız sık iğnenin içine giriyorum ve birleştiriyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. İpimi kesebilirim artık buradan. Evet, şöyle bir göstereyim hemen önce. Bakın, kenarları komple sık iğne gittim. Yalancı sık iğne. Evet, böyle 4 parça bile bir parça olarak kullanılabilir. Bu iplerimizi de modelin arkasını çeviriyoruz. Sık iğnelerin arasından şöyle bir miktar yürütelim. Tamamını kesin. Dediğim gibi siz bunu istediğiniz modele uygulayıp, daha büyük modeller tabii ki, en son kenarını bu şekilde yapabilirsiniz. Şurada birleştirdiğimiz ip, onu da gizledim birazcık. Tamam, kestim. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Beğenip beğenmediğinizi bana yazarsanız sevinirim. Sormak istediğiniz bir şey olursa yeni yorumlardan yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik bu kadar diyorum.
Daha güzel modellerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.